Japonya'ya hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz yerse kadınların erkekler için gittikleri pavyon, gazino. Türkçesi bu. Buyurun size Japonya. Bir yere Türkleri almıyorlar. Haberlere kadar çıktı bu. Dışarıdan çoğu gördüğünüz şey masum değildir. Japonya'da kumarhane yasak ama Japonya'nın diğer yüzü. İnsanlar yerlerde yatıyor. Bakın. Yani internette gördüğümüz gibi değilmiş. Japonya'da fiyatlar Türkiye ile neredeyse aynı. Sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Japonya Tokyo gece hayatı gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, dünya turumun Japonya Tokyo ayağına hoş geldiniz. Önceki bölümde sizlere çok güzel bir Japonya Tokyo gezisi yaptırmıştım. Buralara nasıl geldiğimi anlatmış, bir günümü sizlere aktarmıştım. Hem Japonya hem de Tokyo hakkında bilgiler vermiştim. Bugün ise Japonya'nın Tokyo kentinde, bu dünyanın en büyük metropolünde çılgınlar gibi bir cuma akşamı yaşayacağız. Sizlere elimden geldikçe yediğimi, içtiğimi, sokakları, gece hayatını, fiyatları, her şeyi anlatmayı planlıyorum. Buraya benim 3. kez gelişim. Dünyada gittiğim en iyi ülke hep Japonya diyordum ve bugün sizlere bunu keyif alarak gösterip aktarmak istiyorum. Çok çılgın şeyler göreceksiniz. O yüzden videonun sonuna kadar izlediğinizde muhtemelen Japonya'ya dair ön yargılarınız, fikirleriniz değişebilir. O yüzden her zaman söylediğim gibi şöyle bir videoya başlamadan önce durdurup Denizciğim seni severek takip ediyoruz, İyi tatiller, Japonya ne güzelmiş gibi yorumlarınızı yazarsanız beni algoritma açısından desteklemek için sevinirim. YouTube bu şekilde çalışıyor. Bir de üstünde şöyle 10.000 beğeni üstü yaparsak benden kralı yok. Enerji dolu gezimize devam edebiliriz. YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıp sizlerin önünüze videolarımı düşürür. Sizler de dünya turuma ortak olabilirsiniz böylece. Şimdi Tokyo'da Shinjuku bölgesindeyim. Böyle bir yerdeyim. Birazdan burada bir akşam yemeği yemeye başlayacağım. Hem yerel yemekleri tadacağım hem buranın pavyonlarına götüreceğim sizi. Barlarına götüreceğim, gece kulüplerine götüreceğim. Hepsini sırasıyla beraber tecrübe edeceğiz. Sizler ekranlarınızın başında keyif alarak izleyeceksiniz. Ben de hem doyacağım hem de eğleneceğim. Size bunu anlatacağım. O yüzden sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Japonya Tokyo gece hayatı gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu anda Tokyo'nun bakın ne kadar çok pinlemişim görüyor musunuz dostlar? Bunların hepsi işte araştırmalar. Şöyle bir metropol düşünün. Biz bu metropolün O şeklinde şu tarafındayız. Burası Shinjuku adındaki bir bölge. Birazdan da gideceğimiz, bakın istasyonu da şöyle yazılıyor zaten Shinjuku diye. Gece hayatı mekanları, restoranlarıyla ünlüdür. Gideceğimiz restoran ismi şu, Robotasho. Robotun yeri. Oraya gidip yemek yiyeceğiz. Şöyle bakın internetten biraz araştırdığımda ben fotoğraflara bakarak genelde karar veriyorum. Balıklar var, sushi'ler var, etler var, sakeler ne istersek bulabileceğimiz güzel bir yere benziyor. Burada yemek yemeye gidelim hadi. Neon ışıklarının gölgesinde parlak bir Tokyo gecesinde. Abi şu restoranların tatlılığına bakar mısınız? Yani ben Japonya'da en çok şu farklı alfabeleri, anime çizgi film karakteri gibi levhaları, menüleri, İnsanların o seslerinin nezaketini, temizliği ve aynı zamanda sürekli bitmeyen hayatını seviyorum. 24 saat yaşam var burada. Özellikle bu bölgede 24 saat açık alışveriş merkezleri var. Düşünün, restoranlar da var. Gecenin 3'ünde gidip ramen yiyebilirsin, sushi yiyebilirsin. 7/24 açık marketler var. O yüzden asla aç kalmazsın ve en ilginci Japonya'da fiyatlar Türkiye ile neredeyse aynı. Şimdi gideceğimiz restoranda size bunu gösterip anlatacağım. İnşallah yanılmıyorumdur. Siz de bana hak vereceksiniz. Mekan bu diye anlıyorum. Her şey Japonca yazıyor. İngilizce, Latince bir ismi yok. O yüzden emin olalım bakalım, soralım en kötü. Ortada yapıyorlar yemekleri. Siz de etrafındaki tam Japon usulü masalarda oturuyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Bizim mekan aşağıdaymış. Gel. İnternetten buldum. Bakalım inşallah rezil olmam güzeldir. Şu ana kadar Japonya'da hiç kötü ne bir şey yedik ne bir şey içtik zaten. Bu konuda bile çok profesyoneller ve işlerine saygılılar. Kötü çıkma ihtimali dahi yok. Japonya'ya hoş geldiniz. Şafak terlikleri çıkarttırıyorlar. Robotasho. Allah inşallah yer buluruz Şafak. Rezervasyonsuz çok zor burada birçok yerde.
Bence bulacak. Hadi come on ya, two. Just quick, 30 minutes. Quick. We are YouTuber. We are YouTuber. Hi, 9:45. It's now. It's full. Yes, this Friday is for reservation. Yeah, all reservation. Sorry. 2 saat var, çok bekliyoruz. Japonya'da genellikle yer bulmak ölüm. Oturma dahi para da ödersiniz üstüne. O yüzden akşam yemeklerinde özellikle rezervasyon isterler. Böyle iyi restoranlara giderken önceden rezervasyon yaptırmak gerekir. Benim yaptığım hatayı yapmayın diye söylüyorum. Ama şansımıza aşağıdaki restoranın bu yukarısındaki şubesiymiş ilk çektiğim yer. Dediler ki gelin size burada yemek yedirelim. Zorla bir yer bulduk. Böyle içeride mangalı direkt şurada yapıyor. Yemekleri direkt şurada pişiriyor. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bizi de şuraya köşeye oturttular. Böyle bir ortamımız var. Şimdi burada önümüzde balıkları pişirecekler. Etleri, tavukları da afiyetle yiyeceğiz. Madem Japonya'ya geldik, pirinçten yapılan sakelerini içmeden olmazdı. Şimdi sake içeceğiz. Böyle kadehlere, sürahilere koyuyorlar. Bunun da fiyatı 1000 yen oluyor yaklaşık olarak. Yani 6 dolar falan. Çok tatlı ve kibar insanlar, kamerayı hiç sevmiyorlar. Çekildiklerini anladık. Bu da müşteriler giderken iyi ki geldiniz deyip bütün çalışanların onlara nezaket sesiydi. Canlı canlı duydunuz. Teşekkür ediyorlar yani. Allah'ım bana bu sahneleri yaşattığın için sana sonsuz şükürler olsun. Böyle balıkları şimdi ızgaraya koydu. Balık yiyeceğiz. Elimde İngilizce menü görüyorsunuz. Gittiğiniz neredeyse bütün yerlerde Japonca menü görürsünüz. Belli başlı yerlerde İngilizce de oluyor. Ve bu yiyeceğimiz balık 1680 yen. Yani 11 dolar falan. Eğer tavuk yersek de 1380 yenmiş. Yani yaklaşık olarak 8 dolar. Yani Tokyo'dayım. En ünlü bölgesindeyim. Fiyatlar çok uygun değil mi? Yanlışsam siz yazın yorumlara. Yani dünyanın algı olarak en pahalı ülkelerinden bir tanesinde olmamıza rağmen. Madem Japonya'ya geldik, sakesiz olmazdı. Sashimiler. Sashimi. So this is a Spanish mackerel. Alright. Thank you very much. O zaman hoş bulduk. Cheers Şafak. Afiyet olsun. Bunu böyle bir anda içmiyorsun. Yavaş yavaş. Çok güzel be. Şarap gibi. Meyveli şarap gibi değil mi? Şöyle de oturduğunuzda 400 yen alıyorlar burada. Ama ikram sashimi veriyorlar bu şekilde. Bunu yiyeceğiz şimdi. Afiyet olsun. Kız balıkları anlatıyor. Tek tek şu balık bu balık diyor. Ben hiçbirini anlamadım. Fiş işte balık. Biz o kadar gurme değiliz sonuçta ama lezzetli olacağına eminim. Hiç kötü bir şey yemedim. Sen yedin mi şu ana kadar? Hepsi süper. Bak bu çok güzel. Güzel mi? Çok iyi. Resmen çiğ balık. Ama Çiğ olduğu çok belli yani. şöyle bir balık. Çiğ balık nasıl bu kadar lezzetli olabilir ya? Çok güzel ya. Şu mantarı yemek için bıçak istedik vermiyorlar. Yok diyor. Chopstick'le yiyecekmişiz. Yani keselim var dedim. Yok dedi. Tek seferde ağzına at dedi. Dedim yanarız. Bir şey olmaz dedi. Dökülüyor suyu. Şu anda dünyanın en pahalı mantarını yiyorsun. En pahalı mı? Şu mantar 3 dolar tanesi. Tek bir mantar. Nasıl? Güzel. Çıtlar. Çıntar mantarı. Vallahi et kadar lezzetli. Güzeldi. Bir tane balık, bir tane tavuk söyledim. Uçan balık falan da yapıyorlar burada. Balık bildiğiniz suyun üstünde uçuyor mesela. Onu yiyebiliyorsunuz. Türkiye'de de çoktur. Akdeniz'de özellikle. Biz şöyle bir şey söyledik. Böyle bir balık. Bunu yiyeceğiz. Yine çatal yok, kaşık yok, hiçbir şey yok. Elle ve chopstick'le. O pilav. Ya ben bunu kılçığımla nasıl ayaklayacağım? Kuşa bak. Bir de tavuk söyledik. Birazdan onu da yiyeceğiz. Ay, çok sıcak. Çok güzel. Önünde kömürde mangalda pişiriyor. Sulu bir balık. Baksana şöyle. Beklentilerimin çok üstünde. Çok iyi balık bak. Laos gibi. Var ya beklediğimize değil ha. Bak ben balıktan umutlu değildim bu kadar. Etrafını tuzlamış çünkü.
Tuzda pişirdi. Harika. Dünyanın en iyi tavuklarını Japonya'da yedim. Şimdi bir de tavuk söyledik. Biz dün gece de tavuk yedik Şafak'la beraber. Nasıldı? Çok. Yani şuna benziyor diyemiyorsun. Hatta diyeceksiniz ki, bağırma kız. Hatta diyeceksiniz ki bir tavuk ne kadar lezzetli olabilir bilmiyorum yani nasıl oluyor ama şurada yediğim dediğim bir lezzet değil. Şahane tavuk yapıyorlar. Şimdi chicken tight söyledik. Tavuk söyledik. Onu yiyoruz. Şöyle sulu sulu bakın bembeyaz. Mangalda pişirdi. Yanına hiçbir şekilde garnitür koymuyorlar. Çok pahalı çünkü. Burada kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok burada. Her şey çok güzel. Yedin mi bir şey? Şu kötü dediğin bir şey var mı? Yok. İnsanından tut, ulaşımından, temizliğinden, yemeğine kadar. Her şey süper. Tavuk da çok iyi. Boşuna Japonya'da Japonya. Değil mi? Boşuna Japonya'da Japonya demiyorum. Afiyet olsun. Umarım sizlere de ilham ve rehber oluyorumdur. Düşün hayallerinizin peşine. Çok güzel şeyler var hayatta yaşayacak. Şafak'ın da çok büyük hayaliydi kardeşimin buraları görmek. Ama o şanslı bireysel rehberi var. Siz de... Enayi tutun siz. Siz de en azından ekranlarınızın başında benim rehberliğimde en azından ilham alıyorsunuzdur şaka maka. Afiyet olsun. Enerjiyi alacağız ve Tokyo gece hayatına akacağız. Tabii ki merak ediyorsunuzdur. Ne kadar ödedim böyle bir masada? Çok doymadık. Yani daha yiyebilirdik. Lakin ödediğimiz para sadece 2200 TL'ydi. 2 tane o vazoda sake içtik. Balık yedik. Sashimiler geldi. Tavuk da geldi. Böyle bir yemek yiyebiliyorsunuz yaklaşık olarak kişi başı 1000 TL'ye. 20-25 dolar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Ama Japon kızlar geçti gördün mü? Gördüm. Onları çektiğini sandı. He. Yüzlerini kapattı. çok hiç sevmezler kamerayı. Sevmiyorlar kamerayı. Kameradan hiç nefret ederler. Hemen böyle utanırlar. Kendilerini güzel olarak görmedikleri için de diyen var, utandıkları için de. O yüzden böyle yemekler yediğinizde ki sınırsız et yeseniz mesela 3000 4000 yen ödersiniz. Yani fiyatı yaklaşık olarak onun da 30 dolar falan. Bence gayet Tokyo gibi bir yer için uygun. Şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Hem gecede böyle insanlar nasıl eğleniyor onları göstereceğim size. Hem de mekanları görün istiyorum. Yalnız var ya inanılmaz kalabalıklaştı akşam. Biz dün de burada otelimiz yakın olduğu için dolaştık. Böyle bir kalabalık yoktu. Cuma akşamı değildi çünkü. O yüzden bugün bence buralar bayağı bir kalabalık olacak. Çarşı karışacak. Daha saatlerimiz erken. Birçok gece kulübü, barlar vesaire açılma. İnsanlar böyle tek katlı binaların genelde altlarında şu tarafta daha çok var. Akşam böyle bir demleniyorlar tabiri caizse. Biz de bir restoran daha var. Orayı tecrübe edelim. İleride görmüştüm, yazmıştım da pinlemişim. Size orayı göstermek istiyorum. Çok kalabalık bugün. Bak burası mesela bir deniz mahsulcü daha çok. Izgara dev yengeç satıyorlar böyle bu şekilde. King crab. Hatta bu Discovery Channel'da yengeç avcıları vardır. Kocaman böyle yengeçler falan yerler ya, okyanus yengeçleri. Çok pahalıdır. Kilosu falan birkaç bin dolar olanlar var. Çok seviyorlar bu ülkede. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Ama standart Japonya'daki manzara şöyle. Tek katlı binaların altlarında küçük küçük masalarını kuruyorlar. Minimal bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Bak bizim gideceğimiz yerin adı şuydu. Oyster Inc. adında bir mekan. Bunların istiridyeleri çok meşhur. Solda geride kaldı. Şurası olabilir. Geldiğimiz yerin adı şu. Oyster Inc. adında bir mekan. Böyle az önce gösterdiğim sokakların ortasında küçük bir yer. Burada şimdi istiridye yiyeceğiz. Japonya'da birçok yerde oturduğunuzda bazı kurallar var. Böyle bir menü getiriyorlar yabancılar almasınlar diye. Ve burada mesela en fazla 2 saat oturabiliyorum. Ve sizden en azından bir şey yemenizi ve bir şey içmenizi bekliyorlar. Kibarca da buraya yazıyorlar. Hatta diyor ki eğer kendinizi kötü hissediyorsanız size sipariş vermeyelim. Ona kadar yazmışlar yani. Şimdi istiridye sipariş edeceğiz. Sonuçta bir okyanus ülkesindeyiz. Ada ülkesindeyiz. Deniz mahsulünü çok seviyorlar ve çok iyiler bu konuda. Ben gittiğim ülkelerde böyle şeyler tatmayı ve aktarmayı da çok seviyorum. Kalabalıktan da anlayacağınız üzere burada çok tüketiliyor. Çok rağbet var. Fiyatları da genelde 12 tanesi 30 dolara falan geliyor. Yani yaklaşık bir tanesi 2,5 dolar ki dünya standartlarında oldukça uygundur. Bakalım gelmişken bir de Japon istiridyesi deneyelim. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm en etli istiridyeler. Bizde nasıl midye çok yaygın, Avrupa'da ve böyle ülkelerde bunlar çok yaygın. Üstüne limonu sıkıp aslında yiyorsunuz. Böyle bolca limonla öldürüyorsun. Şöyle bir şey oluyor.
Seversiniz sevmezsiniz ama bunun hastaları şu an benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Harika. Çok etli, çok dolu. Bayıldım. Bunun tanesi 2 dolar civarında. Avrupa'da 7-8 dolardır. 10 dolar, 15 dolara da vardır. O yüzden Japonya'da keyifli şeylerden bir tanesi. Artık gece hayatının kalbine doğru yürüyebiliriz dostlar. Saat 11'i de geçmeye başladı. Işıl ışıl oldu her yer. Shinjuku bölgesinin en merkezi noktası şu aşağıda başlıyor. Bir önceki bölümde gösterdiğim kedi vardı ya 3 boyutlu. Onun olduğu yer. Oraya doğru şimdi yürüyoruz. İşte bak sen gitme, nereye gidiyorsun, gel. Git. Vallahi Fethiye'ye dönersin. Kaybetme beni. Düşünsenize, hepimiz sahildeki bir kum tanesiyiz aslında hayatlarımızda. Dünyanın nerelerinde ne yaşamlar var. Hani gerçekten bazen bir şey anlatmak istemiyorum. Sadece görmenizi ve empati yapmanızı istiyorum. Şu dünyalara bakın mesela. Anime hayatının içinde yaşıyorlar resmen. Bambaşka bir dünya. Japonya'da kumarhane yasak ama şu şekilde tutabilmişler. Asla önermiyorum, asla oynamayın. Ama burada bir kültür var. Pachinko kültürü. Gelip oyun oynuyorlar kumarhanelerde. Kazandıkları parayı da bir takas usulüyle başka yerden alıyorlar. Başka bir binadan. Mesela oyunu kazandınız. Kazandıktan sonra size bir Red Bull ya da kola veriyorlar. Sonra bir kağıdınız oluyor. O kağıtla başka bir binaya götürüyorlar sizi. O binadan paranızı alabiliyorsunuz. Böyle bir sistem onların kültürü olmuş. Arkamdaki yerlerden bir tanesi de öyle işte. Çekebilir miyim bilmiyorum. Şansımı zorlayacağım. Bakalım nasıl bir yermiş, siz de görürsünüz. Böyle bir dükkan. Pachinko oynuyorlar. Böyle bir makine. Parayı şuradan atıyorsunuz. Amaç şuraya getirmek. Buradan kazandığınızda paranızı alabiliyorsunuz. Bakalım ne olacak. Yatıralım. İçeride başım şişti resmen. Burada genci, yaşlısı, özellikle yaşlılar kafa dağıtmaya çok geliyorlar. Bunun bağımlıları var. Sabah 8'de falan açılıyormuş mesela bunlar. Gelip sıra beklerlermiş sırf oynamak için. O yüzden içeriği çok gösterip de böyle kötü örnek olmak istemedim. Kumarın her türlüsünden nefret ediyorum çünkü. Ama Japonya'da böyle bir kültür vardı. Pachinko'yu da geceleri size gösterdiysem şimdi artık Shinjuku bölgesindeki gece kulüplerinin olduğu yere doğru gidebiliriz. Yani Japonya'nın en ünlü gece kulüpleri, gece hayatı bölgesi burası çünkü. Her yerde aynı zamanda yemekler de yiyebiliyorsunuz. Çok tatlı restoranlar var. Şu da ünlü Godzilla heykelleri. Belli saatlerde bu böyle ateş çıkartıyor. Çok seviyorlar bunu ve aynı zamanda turistik bir akşamları fotoğraf çekilen bir yer. O yüzden çok turist de görüyorsunuz burada. Burası aslında aynı zamanda bizim İstanbul'un Aksaray'ı gibi düşünebilirsiniz. Sürekli yolunuzu kesen insanlar, bir şeyler yapalım diye teklif eden kadınlar, özellikle teyzeleri çok kullanırlar. Ama tabii elinde kamera olduğu için gelmiyorlar. Hemen uzaklaşıyorlar ve insanlar yüzlerini bile kapatıyor, fark etmişsinizdir. Yani tamamen aslında birazcık bu bölge Japonya'nın artı 18 bölgesi. Arkamda Japonya'nın en büyük striptease club'larından birkaç tanesini görüyorsunuz. 8.000 yen veriyorsunuz ve buraya gelip eğlendiriyorlarmış. Yani yaklaşık olarak 50-60 dolar. O kadar ünlü ki her yerde bunu görebilirsiniz. Ama bir de bunun sadece kadınların gittiği olan yerler var. Aslında Japonya'nın diğer yüzü bu. Çok popüler, çok yaygın. Turistler çok seviyor ama yerliler de çok seviyor. Bütün bu mahalle bundan ibaret aslında. Japonya'nın birazcık da çılgın tarafına hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz yerse kadınların erkekler için gittikleri pavyon, gazino. Türkçesi bu. Fotoğrafları var. Görüyorsunuz ne kadar net. Mesela bazı erkeklerin bazı aylar popülerliği oluyor ve fiyatları artıyor. Sırf onu görmek, onunla dans etmek için geliyorlar. Daha çok dans, sosyalleşme ve sohbet için kullandıkları bir yöntem Japonya'da. Böyle bu ayın
Mesela Top Dandy Tokyo mekanındaki ünlü erkekleri de görüyorsunuz. Tiplerini, fotoğraflarını koyuyorlar ve sırf onları görmeye gidiyor Japon kadınları. Tokyo'da gerçekten böyle ilginç şeyler var. Baksana kaç tane mekan var, bitmiyor ki. Hangi birini çekeceksin? Bir de hepsine girmek en az 2 kişi $100'dan başlıyor. Evet, şimdi tam anlamıyla gece oldu. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladılar. Japonya'da inanın bana dışarıdan çoğu gördüğünüz şey masum değildir. Öyle mekanlar, öyle yerler var ki hani Japonya'nın diğer yüz dediğimiz şeyleri görebilirsiniz. Tabii biz oraya gidip bunları çekmeyeceğiz, yayınlayamam. Ama gerçekten çok ilginç yerler de var. Ama burada aynı zamanda çok güzel barlar, gece kulüpleri de var. Şimdi onlardan birkaç tanesini göstermek istiyorum. Bir yere Türkleri almıyorlar. Haberlere kadar çıktı bu. Hatta bir sürü Instagram'da insan buraya Türkleri almadığını, kapıdaki uyarı levhasına Türk pasaportu ve Pakistan pasaportları almayın uyarısının olduğunu paylaşmıştı. Buradaki birkaç tanıştığım Türk de bugün aynı şeyi söylediler. Ben onlara sormuştum bundan emin olmak için. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Muhtemelen bizi de almayacaklar. Fiziki pasaportunuz olmasa bile online gösteriyorsunuz. Burada o geçerli oluyor. Biz onu kullanacağız. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. 5 dakika sonra yürüyerek o dediğim mekanda olacağız. Niye böyle bir şey olmuş? Hiçbir fikrim yok. Ama ne yazık ki böyle bir durum var. Evet, burasıydı. Zero Tokyo adında bir mekan burası. Sıfır Tokyo demek. Biz buraya dün girdik. Akşam çok sakindi ama hiç ben böyle bir sorun yaşamadım. Yani internette gördüğümüz gibi değilmiş. Yani bizim olayımız ne? Olanı olduğu gibi anlatmak. Böyle bir durum burada söz konusu değil. Belki birkaç ay önce, birkaç hafta önce olabilir bilmiyorum. Ama biz dün girdiğimizde pasaportu da gösterdik. Hiçbir sorun olmadı. Yani Türklerin alınmadığını söyledikleri mekan bura ama bu sorunu yaşamadık. Bugün çok beğenmedim burayı. O yüzden burada daha iyi yerler de var. Size orayı göstermek istiyorum. Şöyle bir arka tarafa doğru gidelim. Oradaki gece kulüplerinden bir tanesini görelim. Hadi gel. Bu arada bunu bilerek çıkarttım. Çünkü sesim gelmiyordur muhtemelen sizlere. Hazır mısın Şavak? Nasıl gidiyor Japonya? Daima hazır. Çok güzel. Harika bir yer. Yine olsa yine Japonya'ya gelirim. daha gelir misin? Gelirim. Ben de. O yüzden boş edemiyoruz Japonya çok güzel diye. Hadi bakalım. Şimdi size Japonya'daki bir çılgınlık daha göstereyim. Arkamda koskoca bir boş meydan görüyorsunuz değil mi? Niye insanları buraya sokmuyorlar biliyor musunuz? Kafaları güzel oluyor, ortalığı dağıtıyorlar ve o sandığınız masum insanların içerisinde gece alkolden sonra özellikle bir anda başka bir karakter meydana çıkıyor. İşte o yüzden burada dağıtmasınlar diye bütün alanı böyle barikatlarla kapatmışlar. Şurada biraz gençler var, onlarla karışanlar yok. Ama bunu bana geçen sene Cem öğretmişti, Cem anlatmıştı. Bunu hala burada şu an görüyorum. Çünkü şurada birazdan neden böyle yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız. İşte hiç çöp olmadığı söylenen Japonya'nın diğer yüzü. İnsanlar yerlerde yatıyor. Bakın. İnanılmaz. Bak şu gençler mesela gelmişler, hoparlörlerini getirmişler, müzik dinleyip dağıtıyorlar. Ya biri de yerde uyuyor, baksana. İnanılmaz, yani Japonya dersiniz. Buyurun size Japonya. Buralar tam ara sokaklar oldu artık. Yani korkuyorum bir yandan. Ulan diyorum bir şey olur mu, başımıza bir şey gelir mi? Bir yandan da diyorum ki ne olacak? Şimdi bakın burası dünyanın en küçük barlarının olduğu bir mahalle. Bakın birazdan göreceksiniz. Böyle küçücük evlerin olduğu. Hani içeriye girseniz 5 kişi zor sığarsınız. Şöyle yerler. Böyle bir yer. Hani böyle film setinin içine girmek istersin ya. Japonya'nın o dokusunu, havasını almak için. İşte burası Shinjuku'daki ünlü yer. İsmini ben de bilmiyorum bu arada. Daha önceden beni buraya Cem getirmişti. O yüzden hatırlıyorum. Böyle fenerlerin olduğu, üst katların olduğu, küçücük dükkanların olduğu. Çok ilginç bir yer. Hiç eğlenmek için de güzel değil. Ben şimdi sizi daha büyük bir yere götüreceğim. Böyle tam partinin olduğu bir yere. Ben de daha önce gitmedim bu arada. Geldiğimiz mekanın ismi Atom. Gel Şafak. Gidelim bakalım. Buraymış. Atom. Here. Entrance. Fourth. Okay. Eight. Arigato.
Buradan gireceğiz. Böyle internet olmadan ne yapıyorduk ya? İnternet sayesinde o kadar kolay bulabiliyoruz ki. Kadınlar hızlı geçiyormuş, erkekler yine yavaş. Japonya'da bile aynı kural. Hadi canım. Bura neymiş böyle? Çaktırmadan çek, laf yemeyelim. Tıklım tıklım olacak, burası en iyi yer. Tokyo'daki. Gel. Günaydınlar. Dün gece bayağı bir eğlendik. Çok güzeldi. Mekan falan beklediğimizden tıklımdı. Batıdan bir dünya insan, Japonlar derken bir kaos oldu içeride. Yüzlerce, belki binden fazla insan eğlenmişti. Bir yandan ışıklandırmalar, bir yandan o müziklerin sürekli değişmesi, güzel bir ambiyansı vardı. Yani Japonya'da gerçekten Shinjuku'daki en iyi mekanlardan birine gittik. İçeride kamerayla çekim yaptırmadılar. O yüzden hep telefonla çekim yaptım. Gördünüz, Japonya beklediğiniz gibi miydi, yoksa zaten bildiğiniz şeyler miydi bilmiyorum, ama özellikle o sokaklarda insanların yerlerde olduğu manzaralar, çılgın mekanlar, erkeklerin ayrı kadınların ayrı gittiği, neredeyse birçok gece hayatında aradığınız her şeyi bulabildiğiniz bir yer Tokyo. Ben daha önceden Osaka, Kobe, Nara gibi yerlere de gittim. Osaka da böyle birazcık, ama Tokyo gerçekten kontrolden çıkmış bir şekilde. Ama çok fazla gece kulübü ve mekan göremeseniz de böyle gidecek yerleri buluyorsunuz, eyvallah, ama sanki bizde çok daha fazla gece kulübü var. Sayı olarak düşünürseniz, bakarsanız. O yüzden böyle belli başlı yerlere gidebiliyorsunuz. Burada yaşayan Türk arkadaşlarıma da sordum. Onlar da hemen hemen bütün benim söylediklerimin aynısını söylediler. Hem mekan olarak hem de bölge olarak. O yüzden dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok güzel bir geceydi, akşamdı. Umarım sizlere de Japonya'ya gelecekseniz faydalı bilgiler verebilmişimdir diye tahmin ediyorum. Detayları açıklamaya bırakacağım. Nerede kalırsınız, hangi bölgede ne vardır, gittiğimiz mekanlar hangileriydi, oradan görebilirsiniz. Ben şimdi hazırlanacağım. Çünkü bir sonraki bölümde Japonya'da yaşayan Japon bir kadınla evli Türk'ü tanıştıracağım size. Beraber gezeceğiz Tokyo'da. Hem gezeceğiz hem ülkeye dair yine bilgiler aktarmaya devam ederim. Dünya turumdan böyle videoları izlemeye devam etmek için kanalıma abone olduktan sonra zile basıp bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Her hafta çarşamba ve pazar günleri böyle videolar sizlerle paylaşıyorum, biliyorsunuz zaten yıllar oldu. Umarım sizler de ekranlarınızın başında keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde Tokyo'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın, bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.